Yeni bir videodan herkese merhabalar. Teknolojinin gelişmeye devam etmesiyle yeni yerler keşfetme isteğimiz artıyor, mesafeler kısalıyor ve bu durum bizdeki merak duygusunu tetikliyor. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca kendisine farklı toprakları yurt edinmek amacıyla veya sadece seyahat amaçlı gibi birçok sebepten dolayı yer değişimine maruz kalmıştır. Kimi insanlar ise yaşadıkları toprakları terk etmeyerek her ne kadar zor şartlarda yaşasalar da evlerini bırakıp gitmemişlerdir. Bütün bunların yanı sıra dünya üzerinde ayak basılmayan yerler ve ulaşılması güç topraklar da vardır. Bu videonun konusu da tam olarak bununla ilgili. Dünyada ulaşılması en güç yerlerden 5 tanesini sizler için araştırdım. Detaylı bilgiler videonun açıklama kısmındaki linklerde mevcut. Oradan detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Oymyakon, Rusya. Oymyakon'un kelime anlamı donmamış su demektir. Sibirya'nın uzak köşesinde bir Rus köyü olan Oymyakon, aynı zamanda dünyanın en soğuk yerleşim yeri olma unvanına da sahiptir. Nüfusu yaklaşık 500 kişiden oluşuyor ve kış aylarında ortalama sıcaklık -50 derece civarında seyrediyor. Hatta 1924 yılında yapılan bir ölçümde -71 dereceye ulaştığından da bahsediliyor. Böylesine soğuk bir yerde bitki ve benzeri şeyler yetiştirmek zor olduğu için insanlar genellikle besin ihtiyaçlarını rengeyi eti ve donmuş balık gibi protein içeren ürünlerden karşılıyorlar. Buraya karayoluyla ulaşmak istiyorsanız en yakın yerleşim birimi olan Yakutsk'tan 2 gün sürecek olan bir seyahate çıkmanız gerekiyor. Supai, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde bir köy olan Supai'ye arabayla ulaşım biraz zor. Burada yaklaşık 200 kişinin ikamet ettiği biliniyor. Harika bir doğa manzarasına sahip olması ve büyük şehirlerden oldukça uzak olmasıyla turistlerin ilgisini çekiyor ve sakin, huzurlu bir ortam arayan insanların uğrak noktası oluyor. Yerli halk kendi ilkel araç gelişleriyle kurdukları düzeni devam ettirmeye çalışıyorlar. Kerguelen Adaları. Fransa'ya bağlı olan bu adalar birçok küçük adalardan oluşmaktadır. Güney Hint Okyanusu'nda bulunan bu adalar Afrika'ya 3400 kilometre, Antarktika'ya 200 kilometre ve Avustralya'ya da 4800 kilometre mesafededir. Nüfusu yaklaşık 130 kişiden oluşuyor. İklimi de çok sert ve rüzgarlı geçiyor. Bu adalara ulaşmak için Réunion'dan yılda 4 kere kalkan gemiye binerek hem deniz hem de kara yolculuğu ile birlikte toplamda 28 günde oraya ulaşabiliyorsunuz. Tabi bunun maliyeti de 15.000 euro. Canlı çeşitliliği olarak da farklı türde bitkiler ve hayvanlar görebilirsiniz burada. Sokotra Adası, Yemen. 4 adadan oluşuyor ve Arap Yarımadası'nın 350 kilometre güneyinde Hint Okyanusu'ndaki Yemen'e bağlı adacıklardan oluşuyor. Nüfusu 60.000 civarında ve çeşitli etnik gruptan insan burada yaşıyor. Oldukça farklı görünüme sahip ağaçlar adanın birer sembolü gibi. Ayrıca canlı çeşitliliği bakımından da önemli bir yerdir. 825 adet bitki türünün 307'si endemiktir. Yani sadece burada yetişmektedir. Bu tuhaf görünümlü ağaçlar bir efsaneye göre iki kardeşin ölümüne kavga etmesiyle ve onların kanlarıyla meydana gelmiş. Böyle düşünmelerini sağlayan en etkili gösterge ise koyu kırmızı bir reçineye sahip olması. Bir diğer efsaneye göre ise bir ejderha kanından meydana geldiğidir. Bu yüzden bu ağaçlar ejderhanın kanı ağaçları olarak da bilinmektedir. Motuo, Çin. Çin'in özerk bir bölgesi olan Tibet'te yer alan dünyanın en izole yerlerinden birisidir. Bölgeye yapılan bütün yol girişimleri doğal afetler nedeniyle başarısız olmuş ve bu yüzden herhangi bir yolu da bulunmuyor. Buraya girebilmenin tek yolu Himalayalar boyunca donmuş bir karayolundan yürümek ve bir asma köprüden geçmek. Bu da yaklaşık 3 gün sürüyor. Oldukça zengin bitki örtüsüne sahip olmasından dolayı doğal bitki örtüsü müzesi olarak da biliniyor. Çeşitli ormanlık alanlar ve şelaleler ile tam bir doğa harikası denilebilir. Genel olarak şöyle bir baktığımızda dünyanın en ulaşılamaz olan bölgeleri gerek iklim şartları gerek de ulaşım sıkıntısı olmasına rağmen birçok insana ve etnik yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca canlı yaşamı açısından da çeşitliliğe sahip olmaları
Belki de bu yüzden onları ulaşılmaz yapıyordur. Çünkü şöyle bir geçmişimize baktığımızda, şu anki yaşadığımız yerler de bir zamanlar ulaşılmazdı. Ve biz insanlar bu canlılarla birlikte yaşamayı öğrenemediğimiz için ulaşılabilir yerlerin kendi elimizde değerini yitirmesine sebep olduk. Şimdi ise ulaşılamaz yerlere gıpta ile bakmaya devam ediyoruz.